Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay, gösterişli bir modelle geldim. Hemen şöyle modelin yapımı için arkadaşlar, elimde bu şekilde tığım var. Altı 1.40 milimlik bir tığ kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre tığlar seçebilirsiniz. Şöyle hemen ipimin etiketinde göstereyim. Simli Alize şal arkadaşlar, beyaz. Hemen renk kodunu merak eden olursa rengimiz 55. Şöyle arkadaşlar. Evet, buyurun, dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Hemen zincir üzerine kuruluyor arkadaşlar modelimiz. Tığıma ipimi sabitliyorum. Burada zincirler çekiyorum. Sizler de yapacağınız örgünün enine göre zincirlerinizi çekip modelinizi kurabilirsiniz. Fazlasıyla zincirinizi çekin. Kenarından kalanı kesebilirsiniz. Sayı vermiyorum. Hemen sizlere model gösterecek kadar zincirlerimi çektim. Evet, bu şekilde modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Evet, birinci sıramızdan başlıyoruz. Hemen burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Tutmuş olduğum kısımdan üçlü bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Sıradaki zincirime yine üçlü bir trabzan yapıyorum. Tekrar sıradaki zincirime üçlü bir trabzan yapıyorum. Kenar trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Hemen tekrar sıradaki zincirime trabzan yapıyorum. 2, 4, 5 tane trabzan yaptık. Kenardaki zincirimizle birlikte 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, üçüncü zincirimin içine yine tekrar bu şekilde bir fıstık yapıyorum. 2, 3'te çektiğim minik bir fıstık yaptık. Topladım, kapattım. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Sıradaki zincirime yine aynı şekilde 1, 2, 3. Yine minik bir fıstık yaptım. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Sıradaki zincirime bir fıstık daha yapıyorum arkadaşlar. Topladım, kapattım. 3 tane fıstığımız oldu. Tekrar devam ediyorum. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine bir fıstık daha yapıyoruz. Evet. Tekrar devam ediyorum. Sıradaki zincirime bir fıstık daha yapıyorum. Topladım, kapattım. Tekrar sıradaki zincirime bir fıstık daha yapıyorum. Küçük oluyor arkadaşlar. Bu yapmış olduğumuz fıstıklarımız minik olacak. Evet, hemen toplamda bu kısma 2, 4, 6 tane şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstık yaptık. Devam ediyorum hemen burada. 1, 2 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. zincirimin içine yine 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Tekrar sıradaki zincirime üçlü bir trabzan. Sıradaki zincirime üçlü bir trabzan. Bir trabzan yaptım bu şekilde arkadaşlar. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Yine üçüncü zincirimize bir trabzan daha yaptık. Hemen sıradaki zincirimize trabzan yapıyoruz. Tekrar sıradaki zincirimize trabzan yapıyoruz. Hemen şu şekilde bir görüntümüz oluştu. Ara kısım oluyor. 2 tane zincirimi çektim. Şimdi buradaki yapmış olduğumuz fıstık bölümünü tekrarlıyoruz.
2 zincirimden sonra 1, 2, üçüncü zincirimin içine batarak minik bir fıstık yapıyorum. 1, 2, 3 de çektiğim minik bir fıstık yaptım. Topladım, kapattım. Sıradaki zincirime tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Sıradaki zincirimin içine yine tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Aynı zincirin içine tekrardan bir fıstık daha yapıyorum. Üçüncü fıstığımızı yaparken aynı zincirin içine batıyoruz arkadaşlar. Tekrar sıradaki zincirime bir fıstık daha yapıyorum. Tekrar 6 tane toplamda minik fıstık yaptık. Evet, hemen ikinci modelimizi de kurmuş olduk. En son fıstığı yapıyorum. Şimdi kenar kısmını yapıyorum. Bu kadar yeterli gelecektir. Model gösterecek kadar 2 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3. zincirime battım. Tekrar sıradaki zincirime battım. Buraya 5 tane 3 de çektiğimiz trabzanımızı yapıyoruz. Son kısım oluyor. Hemen tekrar şöyle göstereyim. Bu şekilde kenarda 5 tane yapmıştık. Burada da bu kısma geçmeyeceğim arkadaşlar. Hemen sizlerce fazlaca zincirinizi çekin. Kenarda fazla kalan zinciri kesebilirsiniz. Hemen şöyle devam ediyorum. 4. trabzanımı yapıyorum. Burada 5. trabzanımı yapıyorum. Buradan bu kısma 2 örnek üzerinde modelimi anlatmam yeterli gelecektir. Hemen bu kısmı 2 zincir gerisinden kesiyorum. Evet, hemen burayı da şöyle sıkıştırayım. Tekrar keseyim. Modelin ikinci sırasından devam edeceğiz. Modelimiz zaten 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Hemen şurayı halledip başlıyorum. Evet, burada bir zincir çektim. Geriye döndüm. Burada ilk trabzanımın tepesine tekrar sıradaki trabzanımın tepesine sık iğneler yapıyoruz arkadaşlar. Bu sıramız sık iğne olarak ilerliyor. Hemen şöyle sık iğnelerimi yaptım. 2 zincir çekmiştik. 1, 2. 2 zincirin içine de yine 2 tane sık iğne yaptım. Her bir yapmış olduğumuz fıstığın tepesine ve arasına, fıstık tepesine, arasına, fıstık tepesine, tekrar arasına bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Burada artırma eksiltme yapmayalım arkadaşlar, modelimiz kayar. Yine bir fıstık tepesine, bir arasına, tekrar arasına yapıyorum. Tekrar fıstık tepesine yapıyoruz. Burada zincirimin içine 2 tane sık iğne. Şimdi trabzanımın tepesine, tekrar trabzanımın tepesine, trabzanımın tepesine, her bir trabzanın tepesine sık iğnelerimi yapıyorum. Fıstık bölümünde de bir tepesine, bir arasına olmak üzere yine zincir, 2 zincirin içine 2 sık iğne yapıyorum. Yani bu sıramız sık iğne arkadaşlar. Gerçekten yapabileceğiniz, hızlı ilerleyen kolay bir örnek.
Çok güzel şallar yapılabilir. Yelekler yapılabilir. Hırkalar yapılabilir. Yani aklınıza gelebilecek her türlü tığ işi örgü alanında yapabilirsiniz. Bu modeli çeyizlik örgülerinizde yapabilirsiniz. Evet, şöyle hemen zincirime son sırada 5 tane sık iğnem var. Yine 5 tane trabzanımın tepesine 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen zincirimin tepesine de yapıyorum ki burada eksiltme olmasın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Evet, bu şekilde 2 örnek üzerinde şimdi modelimizin tekrarı ikinci örneğimiz arkadaşlar. Tekrar burada devam ediyorum. Bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi şimdi model üzerine, önce zincir üzerine kuruyorduk. 5 tane zincir çektim. Burada hemen birinci değil ikinci zincirin tepesine, pardon, trabzanın tepesine bu şekilde hızlı geçiyorum. Bu ikinci gösterimimiz. 2 4 5 tane trabzan yaptık. Burada yine burada 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. Sık iğnemden giriyorum. Buraya hemen küçük fıstık yapmaya başlıyorum. Üçlü çektiğim fıstıklarımı yapıyorum. Topladım ve kapattım. Yine hemen sıradaki sık iğneme fıstık yapıyorum. Evet. Tekrar burada üçüncü yapacağımız kısmı 2 tane yapıyoruz. Tam bir alt sırada yapmış olduğumuzun tepesine denk getiriyoruz. Hemen bu kısımdan giriyorum. 1 2 3 topladım ve kapattım. Hemen aynı yuvanın içine tekrardan giriyorum. Bir fıstık daha yapıyorum. Tekrar sıradaki sık iğneme giriyorum. Fıstık yapıyorum. Yani zincir üzerine yapmış olduğumuzu model üzerine kuruyoruz. Yani sık iğneler üzerine yapıyoruz. Evet, tekrar burada 6 tane fıstık yaptık. Burada yine 2 zincirimizi unutmuyoruz. 2 zincirimizi çekiyoruz. Burada arkadaşlar tığımın başına bir defa ipimi alıyorum. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 dördüncü sık iğneme giriyorum. Burada bir trabzan yapıyorum. Tekrar sıradaki sık iğneme bir trabzan, sıradaki sık iğneme bir trabzan daha yaptım. Hemen bu şekilde bir geriden başladık. Tığımın başına ipimi aldım. 2 üçüncü hemen üst bu kısma gelecek şekilde, orta direğin üzerine gelecek şekilde bir tane daha trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. 1 2 üçüncü sık iğnemden giriyorum. Yine buraya üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Sıradaki sık iğneme, tekrar sıradaki sık iğneme yapıyorum. Evet, bu ara kısmı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi 2 zincirimizi çekip yine fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Tığımın başına ipimi alıyorum burada. Yine buradan sayıyoruz. 1 2 3 4 dördüncü sık iğneme girdim. 1 2 3 topladım, kapattım. Tekrar sıradaki sık iğneme 1 2 3 topladım ve kapattım. Tekrar sıradaki sık iğneme giriyorum. 1 2 3 topladım, kapattım. Yine aynı sık iğnenin içine tekrar bir tane daha yapıyoruz. Topladım ve kapattım. Şimdi devam ediyorum. Sıradaki sık iğneme hemen fıstığımı yapıyorum. Tekrar sıradaki sık iğneme fıstığı yapıyoruz. Sadece kenar kısımlarında arkadaşlar
fazla sık iğne atlıyoruz. Aralarda, model aralarında hemen 2 zincir burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani kenarlarda 6. sık iğnemizden trabzan yapıyoruz. Sadece kenar kısımları bu şekilde düzgün dursun diye. Ara kısımlarda 3 tane atlayıp dördüncüye batıyoruz. Evet. Modelimiz ve birinci sırasında bu şekilde tamamlamış olduk. Bir üst kısma da yine sık iğne geçiyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Şu görmüş olduğunuz kısma alttaki sık iğneyi yaptığımız zaman modelin tekrarı oluyor. Evet, modelimi ben bu şekilde ayarladım. Sizlere daha büyük parça üzerinde modelimi dilerseniz göstereyim. Evet, büyük parça üzerinde modelimiz bu şekilde 3 model olarak ayarladım. Hemen şöyle göstereyim. Sizlere de 2 model üzerinde anlattım arkadaşlar modelimi. Bu şekilde gerçekten yapımı bir o kadar kolay. Görüntüsü biraz zor gibi görünüyor ama sadece 2 sıradan oluşan bir model. Hemen şöyle göstereyim. Alt kısımları küpürlü oluyor. 3 tane örnek şöyle hemen. Görüntüsü bu arkadaşlar. Sizler dilediğiniz, yakıştırdığınız tığ işi örgülerinizde kolaylıkla kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir model. Hele ki eto şallarda muhteşem duracaktır. Tabii ki bebek örgülerinde bebek battaniyesi yapabilirsiniz ama alt kısmına astar kullanabilirsiniz. Çünkü ajurlu bir model arkadaşlar. Hemen şöyle detaylı bir şekilde göstereyim. Yakadan başlamalı örgülerde de bu şekilde görünecektir. Modeliniz çiçekler alt kısma bakacaktır. Hani bu şekilde daha hoş görünüyor. Sanki bebek yelekleri yapılabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu aşamaya kadar beni izlediyseniz bir beğeni, bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.